Türk lirasıyla Kırgızistan gezilir mi? Türkiye'ye elbette selam. Kazanda yapmışlar. Hatta buraya birçok insan kutsal olmasından dolayı şifa bulmak amaçlı vesaire gelenler de var. Where did you learn? Burası ekmekçilerin olduğu kısım. Özbek. Azerbaycan. Kırgızistan, Japonya bir tura. Dostum o, dostum, sevgilim değil. Dost, baton sevgilim, gelin ayalım. Evet, günaydın ve selamlar dostlar. Şu anda neredeyim? En son Sarıçelek'te kalmıştık. Sarıçelek'ten biz Oş'a geldik. Şu an Kırgızistan'ın en büyük ikinci şehri Oş'tayız. Bugün Oş'u gezeceğiz beraber. Burası tarihi İpek yolu üzerine bulunan tarihi şehirlerden bir tanesi. 3000 yıllık bir şehir. Bu yüzden önemli bir yer. Farklı medeniyetlere zamanında ev sahipliği yaptığından dolayı tarihi ve kültürel olarak çok büyük bir zenginlik var burada. Bugün beraber Oş sokaklarını gezeceğiz. İşte Kırgızistan yerel kültürünü gözlemleyeceğiz beraber buradaki. Güzel yerler var gezilecek. Yani böyle çok turistik yerler değil fakat lokal hayatı, yerel hayatı gözlemleyebileceğimiz yerler var. Oralara gideceğiz beraber. Şimdi dışarıya çıktık kahvaltı yapmak için. İlk önce bir kahvaltıyla başlayalım yine. Şimdi burası tarihi ve stratejik olarak da önemli bir nokta olduğu için Kırgız mutfağı burada çok zengin. Aslında sadece Kırgız mutfağı değil. Burası Özbekistan sınırına çok yakın. Aynı zamanda Tacikistan ve Çin'e de çok yakın. Bu yüzden buradaki mutfak anlayışı biraz farklı gelişmiş. Yine görebileceğimiz Dungan yemekleri var. O yüzden bugün hem işte sokakları gezerken aynı zamanda Kırgızistan'daki yemek kültürüne yakından bakacağız. Sokak yemeklerine bakacağız. Onun dışında Kırgız mutfağına bakacağız ve diğer mutfaklara bakacağız. Denemeye çalışacağız bazılarını. Ve aynı zamanda bu videoda Türk lirasıyla Kırgızistan gezilir mi? Bunun yanıtını da bulmuş olacaksınız bence. Yani Kırgızistan bakıldığında çok pahalı bir ülke değil. Sırt çantalı bir gezgin için. Turistler için de bence çok pahalı bir ülke değil. Gelip burada güzel yerlere, uygun fiyatlara gezebilirsiniz. Bunları da sizlerle paylaşmaya çalışacağım bu videoda. Ben aslında Oş'a 2 gün önce geldim. Son 2 gündür hava yağışlıydı. Bugün de biraz açıyor gibiydi. Hava durumuna baktım ama şimdi bugün de sis var şehirde, bakın. Kapalı hava. Yani muhtemelen sabah saatlerinde böyle olduğunu tahmin ediyorum. Umarım ilerleyen saatlerde açılır ve en azından size daha güzel bir şekilde gösterebilirim burayı. Şimdi kahvaltıcı teyzelerimiz, sadece kahvaltı değil gerçi de, işte ev yemeklerinin olduğu bir yerle başlıyoruz. Burada genelde güne insanlar samsayla başlıyor. Gün içinde de çok fazla tüketiliyor yine. Ablalarım yapmış satıyorlar, bakın. Samsalar, peraşkiler. Biz de alacağız. Şurada bizim bir tane aldığımız abla var sürekli. Do you wanna try? Samsa? If she has table, I wanna sit and eat samsa and tea. Samsalarımız geldi. Ben bir tane patatesli söyledim, bir tane etli söyledim. Çaylar böyle genelde çaydanlıkta geliyor burada. Çayı da bu şekilde taslarda içiyorsunuz. Kırgızistan'da, Kazakistan'da da benzer. Şimdi deneyelim bakalım nasılmış. Bu etli olanı. Bakın Esra. Sos. Sosunu da verdi ablamız, sağ olsun. Şimdi bir de patatesliyi deneyeyim bakalım. Bunlar milföy gibi, daha çok bunlar fırında olanıyor. Bir de bunların tandırda olanı var. Bunun tandırda olanları denedim. Güzeldi. Bugün de bunları deneyelim. Really good. I think better than tandır. Yeah. Bak bunda patates diyor. Bizim evlerde yapılan milföy böreklerine çok benziyor aslında bu samsa. İçinde et var. Soğan var sanırım. Bu da etli olanı. Dışı da böyle işte. Mantı yapıyor. Özbek mantısı mı bu? Özbek mantısı. Mantı. Uygur mantısı. Uygur mantısı. Uygur mantısı. Uygur mantısı. Böyle harcı içeride hazır. Soğanlı ve etli.
Burada hamurun içine koyup sonra yapıyorlar. Dışarıda göstereceğim şimdi size şeyini yapıldığını. Kolay gele. Eliniz ağrımasın. Rahmat. Burada da o güzel samsaları burada yapıyorlar. Böyle kabaklı var, patatesli var ve etli var. Burada bakın Kırgızistan Aypey. Burada Kırgızistan'ın meşhur samsaları var. Bunlar fırında yapılan samsalar. Bizdeki milföylere benziyor. Patatesli, tavuklu, etli. Burada yine Kırgızistan'ın meşhur ekmekleri. Heraşki var. Mantı var mı abla? Mantı var. Var mı? Mantıyı da böyle yapıyorlar. Buradaki mantılar daha büyük oluyor, etli oluyor, kabaklı oluyor. Rahmat abla, elini ağrımasın. Burada da nohut yapıyor ablamız. Ne bu abla? Atı ne? Garoh. Garoh. Ha. Sorpa mı? Ne? Şu gar это. Tamak. Tamak. Ha, tamak. Конча. Rahmat. Шорпа тоже есть. Это 100 сом. Kaça son? 100 сом. Вот. Ha. Не будет, 100 сом будет. Kança som? Kırgızca'da, Kırgızca. 100 сом. 100 som. Ha, 100 som. Ha, tamam. Artan. Ruski anlamıyorum, düşünemiyorum Ruski. 100 сом. 100 som. 100. Burada da benim dün kebap yediğim abim var. Bu da kebap yapıyor o da. Selamünaleyküm abi. Kandaysın. Güzel kebapları var. Gelirseniz öneririm. Ben dün denedim. Vampis hayranı kebapçı abimiz. Böyle kebaplar dışarıda yapılıyor arkadaşlar. Şaşlıkla kebap buranın olmazsa olmazı. Bunlar orama kebap olarak geçiyor. Bunlar kebap. Bir de şaşlık var. Abim orada hazırlıyor, bakın göstereyim şunları. Şurada şaşlık oluyor. Selamünaleyküm abi. Koy mu, üy mü? Üy. Bu da dana etinden yapılan, sığır etinden yapılan şaşlık. Bugün bolca deneyeceğiz zaten yemekleri. Şimdi kahvaltıyla başladık. Oşun meşhur pilavı bu da bakın. Kazanda yapmışlar. Şöyle hazırlıyorlar tabağı. Salata, yumurta ve acı biber. 180 son. 180 son bunun fiyatı da. O da işte 2 dolardan biraz pahalı. Fiyatları ben zaten açıklamaya yazarım, yani şu an çevirmekle uğraşmıyorum. Şöyle hesap edebilirsiniz. 80 som, 85 som 1 dolar yapıyor. Bakın tandırdan hazır ekmek çıkıyor burada. Kırgızistan'ın tandır ekmeği, meşhur ekmeği. Fırından taze taze çıkıyor. Kaç som abi? 25 son. 25 som ha. Okey. 25 som bu da. Bizimki hemen sıcak sıcak alıyor bir tane. Abimiz burada tandırdan çıkartıyor ekmeklerini. TL ve somu kolayca hesaplamak isterseniz 50 som 20 TL yapıyor. 100 som 40 TL. Yani fiyatlarda belki öyle daha rahat hesaplayabilirsiniz. Evet. Oş dediğim gibi Özbekistan'a sınır bölgelerden bir tanesi. Burası Fergana Vadisi'nde bulunuyor. Bu yüzden de oldukça önemli topraklara sahip, çok verimli topraklara sahip Fergana Vadisi. Şimdi geçmişten gelen sıkıntılar da var aynı zamanda burada. Bu verimli topraklardan dolayı, paylaşılamamasından dolayı. Fakat bu konulara Özbekistan'da değineceğim. Orada Fergana ili bulunuyor. Aynı şekilde Fergana Vadisi'nin adıyla çağrılan farklı bir şehir. O yüzden bu konuya orada detaylı girmeyi düşünüyorum. Şu anda sadece kısaca bu bilgiyi vermiş olayım. Kırgızistan'da bulunan troleybüsler. Bakın şehirde hala eski troleybüs hatları kullanılıyor. Bakın karşıda Süleyman Dağı bulunuyor. Burası kutsal yerlerden bir tanesi Oş'ta. İlerleyen saatlerde ziyaret edeceğiz orayı. İlk önce bir pazara gidelim. Pazarı gezelim beraber. Ondan sonra en son işte bitirirken Süleyman Dağı'na da çıkacağız. Şimdi bir de hava biraz hala sis dağılmadı. Sisten dolayı de var ya, hava hissedilen biraz soğuk, yani burada güneşi görmediğimiz için. Şu an Ekim ayındayız. Siz bu videoyu biraz geç izleyeceksiniz tabi.
Futbolist. Ha. Futbolist. İyi mi? Futbolist. Karşıda Kırgız göçebe kültürünün ayrılmaz parçası yurt şeklinde olan bir yurt restoran mı? Information Center demiş. Süleyman Dağı Turist Bilgi Merkezi demiş. Hemen Süleyman Dağı karşımızda bulunuyor. Yakın aslında ya. Buradan 100 metre tırmanıyorsunuz sadece. Ama şu an hava açık değil yani. Çıksak da çok bir şey göremeyeceğiz, gösteremeyeceğim size de. O yüzden kötü olacak. Çocuklara biraz top atıp duruyorlar bana. Seviyorlar oynamayı. Bizim açan da fena oynamıyormuş ya top. Baksanıza hareketlere. Where did you learn? Kırgızistan'ın en büyük pazarlarından bir tanesi olan, buraya hem Oş Pazar diyorlar hem Cayma Pazar diyorlar. Bilmiyorum genel olarak nasıl çağrılıyor burada ama oraya doğru ilerliyoruz. Burada yerel hayatı gözlemleyeceğiz beraber. Önceki videolarda farklı şehirlerde yine pazarlara gitmiştik. İşte Bişkek'te Oş Pazar'a gittik, Dordoy Pazar'a gittik. Karakol'da Aktilek Pazar'ı gezdik. Burada da yine buranın ünlü pazarını gezeceğiz. Bakın. Ayvalar başlamış. Selamünaleyküm. Fiyatları göstereceğim biraz size şimdi. Mesela örnek olarak buna elması meşhur. 4 kilosu 100 som diyor. Yani 25 som kilosu. Fiyatları yazarım açıklamaya. Ayva var 70 som. 3 kilo elma 100 som. Elmanın çeşidine göre değişiyor. Bizim açan da sürekli yeni dünya alıp duruyor her gün. Dün almış gelmiş yine ne aldın diyorum. Biliyorsun ne aldığımı diyor. Tahmin ettim. 40 som, 50 som. 50 som 20 lira yapıyor yani düşünün. 20 liraya 1 kilo elma alıyorsunuz. 40 liraya 3 kilo böyle yeşil elma alabiliyorsunuz. Fiyatlara bakacağız beraber. Şimdi kalabalığın içine giriyoruz artık. Bakın burada ablalarım kurut satıyor. Bu kurutlar yoğurdun süzme olarak elde edilmesinden sonra 15 gün civarında kurutularak ve tuzlanarak yapılıyor. Burada oldukça sık tüketilen şeylerden bir tanesi. Kaymak mı? Kefir. Ha, kefir. Bu da kefirmiş. Burada maloka. Burada maylar var. Tereyağları. Ha, kaymak. May. Rahmat. Bunların hepsi el ürünü arkadaşlar. O yüzden doğal güzel şeyler yani. Burası Tacikistan'a, Çin'e ve Özbekistan'a yakın olmasından dolayı yani burada çok fazla sayıda işte Özbek insanla yaşıyor, Tacik insanla yaşıyor. Ahıska Türkleri yaşıyor aynı şekilde. Yine Uygur Türkleri var, Dunganlar var. Farklı farklı etnik kökenler burada bulunuyor. Hepsi bir arada yaşıyorlar burada yani. O yüzden şimdi farklı çeşitte profilde insanlar görebilirsiniz burada. Herkes Kırgız değil yani onu söylemek istiyorum. Ona dikkat edersiniz. Şimdi pazara giriyoruz artık burada. Burada bakın yine aynı şekilde samsacılar var. Yemekleri yapıyorlar. Duman çıkıyor.
Tereşkiler, tavuklar, bu da balık. Buranın aynı şekilde kavunları da çok meşhur. Kança som kilosu? Один штук 130 даю. Kança som, kança som. 130. Ruski düşünemiyorum. Kırgızca'da. Kırgız 130 bira. 130 som. Ha. Kilosu. Kilosu. Birosu. Bir tanesi. Ha. Bir tanesi 130 sommuş. Bir tanesi mot. Rahmat. Rahmat meze verme mot gitebe. Okey. Rahmat abla. Deneyelim bakalım. Kangra pa ne kartoşkanı qaraganda iştap turadi. Kırgızma sodadan. Kameradan tuttu. Ha. Kameradan çıkarsın. Çıktıktan çıkarsın. Biz geçen almıştık kavun. Kilosu 50 somdu. Burada adeti 130 somdu ya. Ben opta çıkamın. Onun için gelemen. Şeyden arzan bağda sataman getemen. Ha. Arzan sataman. Ulan albay. 130 one. No 1 kilo one. Let's go. Kırgız emesin de. Ne seni kırgız demek. Gel konca de. Gel patlı. Gel. Gel Padruşka Maya. Ona da veriyor şimdi. Gel diyor, sen ne ediyorsun? Добрая, щедрая женщина я. Меня так хорошая, четкая, моткая. Давай. It's better than before. Hindistan maaşı. Taksi gerek mi? Yok abi. Ne olursa bilmez. Seyahatçi. Turizm. Turist. Turist. Seyakatçı bizde. Turist, malades. Körme'ye geldim. Nereye geldin? He? Nereye geldin? Neyle geldim? Kazakistan'dan geldim. Otobüsle geldim. Zачем пришел сюда? Nereye geldin? Nereye gelersin? He, gelirim. Rahmat abla. Rahmat hacı. Davay Allah bitten. Sonra. Ha. Şimdi asıl pazarın olduğu yerlerden bir tanesine geldim. Buradan başlıyoruz artık. Burası ekmekçilerin olduğu kısım. Harika ekmekler var. Ekmekleri göstereyim size biraz. Böyle Kırgızistan'ın meşhur ekmekleri. 120? Arka çekirdeğiler. Ha, 120. Bunlar? 70. 70. Ha, 70. Selamünaleyküm. Kaça son? 80 lira. 80. Bu $1 yapıyor neredeyse aşağı yukarı. Kaça nasıl? Bakın harika ya ekmekler gerçekten. Buranın ekmeğine gelirseniz muhakkak deneyin yani. Şöyle susamlara falan bakın. Hem susam var hem çörek otu var ekmeklerde. Şekilleri falan da harika. Tandır ekmeği bunlar. Aynı şekilde ufakları da var. Burada dungan salataları. Bunlar da oldukça meşhur. Selamünaleyküm abi. It's looking very good. Şöyle bakın fiyat örnekleri göstereyim size. Burada mandalina genelde pahalı. Ufak mandalinaların kilosu 250 som. Üzümler %130 arasında değişiyor bakın. Şurada 100'lük var, burada 130 var. Elmaları gösterdim zaten. 30-40'tan başlıyor, yukarıya doğru gidiyor. Muzlar 25 sommuş. Normalde pahalıydı muzlar ama. Bu kilo mu 25 som? Bu. Bir tane mi? Bitti. Bir tane ha. Bu bir tanesi 25 sommuş. Çünkü kilosu pahalıydı bildiğim. Öyle yani. Genelde buradaki meyveler var yani. Çıkan meyveler bunlar şu an. Nar var işte. Elma, nar, üzüm. Yeni dünya. Genelde burada bulunan meyveler. Burada kuru yemişler var. Bademler, fıstıklar, hurmalar, üzümler. Dükkanlar böyle gidiyor genelde bakın. Benzer ürünler satılıyor hep. Selamünaleyküm. Kaça som? 200 hurma. Bu? Bu 300 sommuş. Bu? 300 de bu. Genelde aynı fiyatlar yani. Şurada bal ürünleri var. İşte farklı gramaja göre 90'dan başlıyor. 120, 350 diye gidiyor. Burada daha çok sebze ürünleri var.
Sebze ürünü arıyorsanız genelde buralarda bulabilirsiniz. Aynı şekilde etleri de burada bulabilirsiniz. Et ürünlerini. Selamünaleyküm. Kaça son kilosu? 200. 600. 600 etin kilosu burada. Koy mu? Mal. Uy. Bu sığır eti. 600. 500-600 arası değişiyor zaten genelde Kırgızistan'da. Aynı şekilde burada balık da bulabiliyorsunuz, tavuk da bulabiliyorsunuz. Kimisi açıkta satılıyor, kimisi kapalı ortamda. Burada at eti var, 5 parmak. 5 parmak? 5 parmak At eti burada bulabilirsiniz yine aynı şekilde. Kaça som abi? 1200 1200. Bir tanesi mi? kilogram. Kilogram. Ha, kilosu bakın at etinin kilosu 1200 som. At eti burada genelde şeyden pahalı oluyor. Sığır etinden falan pahalı oluyor. Aleyküm. Kaça som? 1200. At eti, jılkı. Bu da aynı. No. What is that? Gelatin? I think, yeah, you try in karakol ya. Bu da jelatin böyle şey. Bunu genelde yüksek kolajen içerdiği için bu şekilde tüketiyorlar, kesip yiyorlar yani. Burada yeniyor yani böyle şeyler genel olarak sağlık amaçlı bakıldığı için yüzyıllardır tüketilen şeyler insanların yaşamının bir parçası. Burada yine aynı şekilde çok farklı pirinçler bulunuyor. Ben birçoğunu burada ilk defa gördüm. Özbek pilavı için galiba bunlar kullanılıyor daha çok. Baharat ürünü. Toprak kil. Burada genelde kalsiyum ve demir eksikliği olan kadınların sıklıkça tükettiği şeyler. Bizde de varmış. Ben biraz sonradan öğrendim bunları. Eskiden bize de daha çok tüketiliyormuş da şimdi azalmış sanırım. Burada pirinçlerin nereden geldiği yazıyor. Özgün, özgün. Bunların farkları neler onu bilmiyorum. Özgün diyor. Balken. Burada da yine farklı bir şehir. Burada Taşkent, Özbekistan'dan. Nohut'tan burada nokot diyorlar. Greçka var. Greçkayı da marketlerde çok fazla görüyorum. Burada sanırım sık tüketiliyor. O yüzden fazlaca satılıyor yine. Şunu merak ediyorum. Selamünaleyküm. Bu tavuk mu? Koy. Ha, koy. Bu tütsülenmiş sanırım. Tütsülenmiş smoked koy. Sheep. It's only fat, no? No, it's not fat. It is smoked, I think so. Türk'üm. Burada böyle şekerleme ürünleri çok fazla satılıyor ve tüketiliyor ya. Çayla. Journalist, Ha, jurnalist. Kırgız. student ile Yok. Student değil. Seyahatçi. Oldunuz mu Türkiye'de? Yok. Yok. Kaça son bunlar? buyursa bargın geliyor. Kim geliyor? Türkiye'ye bargın geliyor. Ha, varım geliyor. Gelin. Hoş gelirsiniz. Şekerlemeler. Hı? Bana? Ha, Rahmet abi. Deneyelim bakalım. Abimiz kurabiye ikram etti. Dan takım. Bunların hepsi açıkta satılıyor böyle ama hep taze. Ben anlamadım nasıl taze kalıyorlar böyle. Turist. Aysa şehirden bulasın. İstanbul'dan. İstanbul'dan geliyorum. Turist. Oynayıp çözsene. Turist, seyahatçi. Kaçı. Kırgız. Rahmat. Yaksı. Rahmet abla. Ça kuncuros burada. Burada Oş'ta 3 gün, Kırgızistan'da 4 cuma oldu. Jaksı. Yaksı. Sevdim burayı. Yaksı. Türkiye'ye Kırgızistan'dan salam. Size de selamlar. Sağ olun. Rahmat. Atın ne atın? Atay. Atay. Bahadır. Очень приятно. Türkiye'de. Türkiye. А это легкие. Leng. Right? А это бараньи легкие на молоке. What is that? Leng and the milk. Hmm.
baby lamb. Bakın buna at sucuğu diyorlar. 1200. 1200 somdan satılıyor. Denemek isterseniz deneyin. At eti gayet lezzetli. Şimdi bizde biraz ön yargıyla bakılıyor böyle şeylere ama benim yediğim gayet güzel etlerden bir tanesiydi at eti. Burası da şekerleme kısmı. Kırgızistan'da ve Kazakistan'da bu şekerleme olayı çok önemli. Pazarlarda, dükkanlarda, marketlerde büyük reyonlar görebilirsiniz şekerlemeler için. Şimdi bunların fiyatını söylemeyeceğim. 280 civarı kilosu. Her çeşit bulabilirsiniz. Genelde evlerde çayla, çay kültürüyle çok fazla tüketilen şeyler bunlar. Şekerlemeler. Bakın burada çayın böyle şekilleri de var. Böyle toz halinde yapılıyor. Demlikte bunları temizlemesi çok daha rahat oluyor diğer bizim şeylere göre. Normal çay yapraklarına göre. Böyle çok fazla çay gördüm. Bunun mesela kilosu 700. Adı ne bunun abla? Hindiski. Hindiski çayı. Abimiz Antalya'ya varmış çalışmış. Atın ne abi? Ulan. Ulan. Bahadır. Зачем снимаешь без разрешения? Güven sorular. YouTube'da çağırasın mı? Ha, YouTube'da. Hangi kanal? Bahadır Tortop. Bal. Yazayım mı? Var mı? Var YouTube. Kram Afrika girelim. Türkiye'ye selam söylüyor mu? Efendim, Türkçe söyleyeyim mi? Söyle. Tamam ne öyle başlayalım. Adın ne Ece? Muhabbat. Muhabbat. Kırgız. Da taza. Taza. Krovni. Çista krovni. Medya. Şeye çıktım Almatı'da. Çanakkale. Kayındı Kolsay, Çarina. Çarina vardım. Burası senin dükkan. Ha, benim dükkanım. Anadan benim dükkanım. Dükkan. Abimizin dükkanı da burası. Antalya'da çalışmış. İşledin Antalya'da. Ha? Kança... Bardın geldin. Turist. Ha. Kaşan? 4 godan önce. 4 sene önce. Ha. Sevdin mi? Yakşı. Yaksı mı? Yaksı. Abi Almatı'da da götürdüm. Ha, Almatı'ya da göpçürdün. 16 yıl sürdü. Ha. Almatı'da yaksı. Almatı хороший. Haroş. Rahmat abi. Ulan abimiz. Хороший. Süleyman Toğa çıktın mı? Süleyman'dan gideceğim. Birkaç saat sonra var ama. Ha, var mı burada başka önerdiğin? Ne diyecek ha? Letam надо. Az önce. Adı ne? Сейчас холодно. Şahsı olanla. Da. Letam. İskil'e vardın mı? Isköl'e vardım. Yaktı mı? Alaköl'e vardım. Karakolda. Son konu kaç? Sonköl'e varamadım. Keç sezon. Sezon. Sarıçelik. Sarıçele'ye vardım. Buradan önce Sarıçelek'teydim. Ha, vardım oraya da. Rahmet abim. Sağ olasın. Ulan abimize. Tamam. Tamam. Ya buraya gelince böyle hakikaten dükkanın şeyleri falan, renkleri çok güzel. Renkler, ürünler, rengarenk hepsi ya. Çok güzel gözüküyor. Selamünaleyküm abi. Kandaysın. Yaksısın. Kandaysın, yaksın mı? Yaksıyım. Özüm yaksı. Şurap get. Brokoli. Kança som? 180. 180 som. Buna Kabuska? kapısı 80 son. 80 som. Kabuska burada genelde ucuz oluyor. Kilogram 60. 60 som. Kilogram. Bir tanesi mi kilosu mu? Kilogram. Kilogram. Biber? Tak, daha kaç? Bu? Bu? 180. Bu. 100 son. 100 som. 260 oldu. Burada limonlar genelde böyle pakette satılıyor az olduğu için. Bunlar Çin'den gelmiş mesela. China yazıyor üstünde. 260 verseniz oldu bana. Badılcan kança som abi? Bağlayacaksın 70. 70 som. Rahmat. Baptı. Rahmat abi. Ha? Rahmat. Türkiye'ye selam söylüyor mu? Alangalık salam da koy. Aleyküm selam. Şimdi ablamdan böyle patik aldım. Sağ olsun. 200 somlu 180'e verdi. Patik evde giymeye. 180'de ne yapıyor işte 2 dolar civarı bir şey yapıyor. Evde giymek için güzel oluyor. Hostel falan böyle. Çıplak ayakla dolaşmaktansa. Çorap çok sevmiyorum çünkü patikler daha güzel. Bunlar kaç som abla? 50 som bir tane. Büyükler için, adam için? Чоңдор бар? Мужской размер. Adam için? Чоңдор 100 сомдон. 100 som adam için. Ha. Genelde aynı bu fiyatlar. Önceden de baktığımızda benzerdi. Rahmet abla. Hayırlı günler. Rahmet. Çorabımızı da aldık. Patiğimizi. Bakın. Koyet 620 som. Koyun eti. Selamünaleyküm.
Burada da koyun eti var. Yumurtalar var. Ya buraya geldiğinizde pazarda bulamayacağınız şey yok açıkçası. İnsanlar da çok misafirperver ve sıcakkanlılar burada. Güzelce sohbet edersiniz. Bu neymiş? Üye eti mesela 600 son. Selamünaleyküm. Bu arada genelde videolarda söylemeyi unutuyorum ama destek için beğeni ve yorumlarınız önemli. Paylaşırsanız da sevinirim. İzleyeceğinizi düşündüğünüz arkadaşlarınız olur, akrabalarınız olur. Paylaşırsanız, gönderirseniz sevinirim. Bakın böyle burada şey satıyor ablam. Ayak ve kelle. İşte sakatat diye tabir edebileceğimiz şeyler satılıyor. Deri vesaire. Selamünaleyküm. Aynı şekilde burada da kelleler var. Selamünaleyküm. Kaça son? 300 son. 300 son. 120 o. 300 son bu. 120 son da bunlar. Burada da samsalar var bakın. Buradaki fiyatlar 35, 45, 40. İşte şeyine göre değişiyor, içindekine göre değişiyor. O da sürekli beni görünce gülüyor. Kaçtı şimdi. Burada yemek yemeye geldik biz. Şey yemiştik burada. Şaşlık yemiştik. Şurada şaşlık yapıyorlar. Selamünaleyküm. Selam. Şurada şaşlık yapıyorlar. Şaşlık denemiştik. Selamünaleyküm. Burada da tandır samsalar var. Şimdi gezdik dolaştık biraz. Biraz da yemek yiyelim artık acıktık. Buranın güzel yemeklerinden tadalım. Tadımlarımıza devam edelim sokak yemekleriyle. Bakın 3 tane ekmek 50. Burayı çok seviyorum ben. Burada genelde biz yemek yemeye buraya geliyoruz. İnsanlar büyük masalarda beraber yemek yiyorlar burada. Yine burada dungan salataları var görebileceğiniz. Çok farklı şekilde. Dungan mutfağı zengin yani. Böyle çok fazla satıyorlar salata. Burada mantıcı ablalarımız var. Mantı. Kiloyla mantı satıyor ablamlar. Bu ablalar bizi tanıyor artık. Selamünaleyküm. Mantı. Bu kartoşka mı? Kartoşka mı? Yep göreyim bitti. Hiç bilemem. Kartoşka mı bu? Kartoşka kanday. Kança son? Polis yarışa sabiraman. Bitti yep Kança son bu? kilo satıyoruz. Siz ya koş biraman. Polis yarışa salarız. Anlamıyorum ama. Çırayga sabiraman siz ya. Mazza kılıyorsunuz. Ha, içinde şey var anladım ya bunun. Kartoşka var içinde. Kartoşka var ha. Kartoşka var içinde. He. Sirke döküyorlar. Türk'üm abla ha. Sen? Sen Özbek mi? Özbeksin ha. Okşaş. Kança son bu? 50 somlu, 100 somlu. 50 son. 50 son. 50 sonluk alalım deneyelim ablamdan. Özbek. Azerbaycan. Ha. Azerbaycan'da oldum ben. Bakü'de oldum, Gence'de oldum. Ha. Oldum oralarda ablam. Aboy map gitarsin. Bakü'de. Kutu ayrı mı? Ayrı mı? Çok. Ne diyor? Kutu ayrı mı? Kutu Sen Azerbaycanlısın. Ha, burada görmedim ben hiç. Sen beni gördün dün. Seni gördüm de burada Azerbaycanlı görmedim. Hayır da bu burada. Çok mu burada? Ha. Yakşı sen. Görüyor musun? Benim kanalın adı Bahadır Tortop. Bahadır Tortop. Kısa yazıyor. Ha. Rahmet abla. Aş olsun. Azerbaycanlılar da varmış mesela burada. İlk defa ablamızla denk geldim. Var dedi. Şimdi şurada başka şeyler deneyeceğim. Mantıyı aldım ama benim asıl denemek istediğim şeyler farklı. Burada ekmekçi ablalarımız var yine. Az önceki gibi. Bakalım. Bizimki de herkese konuşma şeyine giriyor. Sonra peşini bırakmıyorlar böyle. Selam. Kandayız. Yakşı. Burada da tandır samsa var. Dün burada tandır samsa yemiştik. Şu an tandır boş. Ocak tutuyor ama. Ablamdan çay içelim. Çayımla. Kandaysın abla. Yaksı. Aspoz. Bakın genelde insanlar burada mantısını alıyor ya da salatasını alıyorlar ya da burada şaşlık kebap satılıyor.
50 son. Birazdan deneyeceğim ben de bir tane. Mantı yiyelim ilk önce. Geliyorlar sonra masada yiyorlar. Masada yumurtalar var. Böyle önümde gördüğünüz gibi. Ablamlar burada şey yapıyor. Çay yapıyorlar. Ekmek de var aynı şekilde. Geliyor insanlar burada yemeklerini yiyor. Burada da böyle bir kültür var. Sevdim ya ben burayı, çok güzel. Mantımızı deneyelim. Mantıyı şöyle bir göstereyim ilk önce. Az önce denedik zaten de. Soğan var, patates ve mantı. Yanına çay söyledim. Yiyelim bakalım nasılmış. Elle. Elle. Ben çatal istedim de elle yiyorlar genelde. Elle yediyorlar. Burada nasıl yeniliyorsa biz de öyle yiyoruz. Çok güzelmiş ya. Benim orada denediğimden daha güzel. Sirke döküyorlar genelde bunun üstüne bir de. Asp olsun abi. Asp olsun abi. Biz de bir tane söyledik. Böyle denemek için. Et var, salata var, nohut var. Her şey var yani. Çok güzel. Deneyelim bakalım. Let's try. Çok güzel, çok hafif böyle. Yağ gibi akıyor hakikaten. Allah, burayı Oş'ta en sevdiğim yerlerden bir tanesi burası. Böyle gelip hani lokal hayatı, yerel yaşamı görebileceğiniz en güzel yerlerden. Çünkü herkes yemek alıp buraya geliyor. Hem yerel yemekleri görebiliyorsunuz. Hem de işte insanlarla beraber vakit geçirebiliyorsunuz. Rahmat. Bu? Böze. Böze? Bozo. Boza. Ha, bozo. Bu bizdeki boza gibi mi, anlamadım. Denedim ben bunu da. Boza gibi herhalde. Bunlar yağ. Bu kolajenli o az önce gösterdiğim şey. 350, 350 kilogram. Şurada turşular var ablamın. Onu göstereyim. Ben Türk'üm. Türk'üm ben. Burada turşular var. Domates turşusu, salatalık turşusu. Kaç som abla? 200 son. 200 son. Bu? 200 son. Rahmat. Bizimki şöyle bir şey aldı. Kolajen yiyecekmiş. Siz yer misiniz böyle bir şey? Azerbaycan mı? Türkiye. Türkiye, o kızcı. O Japon. Japon. Ha. Kırgızistan, Japonya bir turan. Bir turan mı? Japonya. Türkiye. Ben Türkiye. O Japon. Lisa dinakli. Ha, Japona. Aldın mı? Ya Kirgizi. Kırgızı. Sen Kırgızı. You wanna try now? No, later. Bizimki kolajen yiyor bakın. Siz yer misiniz ya böyle bir şey? No. Yeah. There is, I think so. Dostum o, dostum. Sevgilim değil. Dost, patom sevgilim, kegin ayalım. Ayalım. Sen kanaldan çıkıyorsun. Ha, kanaldan çıkıyorum. YouTube'da. Bakıyor musun YouTube'a? Bahadır Tortop benim. Var mı telefonun? Yazayım. YouTube var mı? YouTube'da da var, TikTok'ta da var, her yerde varım. Bahadır Tortop. Instagram'da da var. Açayım. Tamam, hepinize yazacağım.
Ablalarıma yazıyorum. Dostun da kanı Özbekçe. O da. Aha. Tanırsın. Yok o Japonca. Japonca o sadece. Bu. Takip ettim abla. Gelince yazınca Sana da. Selamünaleyküm. Aleykümselam. anamın yazarı. Bahadır. Yazınca Yazımcı. Bakın herkes abone oluyor arkadaşlar. İzleyenlerin çoğu abone değil. Siz de abone olursanız sevinirim. Bahadır Torto. Abone olun. Abone olun. Bakın ne kadar benzer. Kanalından yenilikler. Abone olduk. Rahmat. Türkiye'ye selam söylüyorsunuz mu? Türkiye'ye. Çok salam, çok salam. Rahmat abla. Aleyküm selam. Bu ne vakit çıkacak? Bir ay sonra. Bir ay. Ha, bir aya çıkar. Ha. İzlersiniz. Allah koysun. Yaz oluyor. Rahmat. Rahmat. Şimdi buradaki pazardan çıktık. Cayma pazara doğru ilerliyoruz. Köprünün diğer yakası ise diğer pazarı oluşturuyor. Bakalım biraz da oraya gezelim beraber. Ya görüyor musunuz insanlar ne kadar misafirperver, hoş sohbet. Zaten Türkiye falan dediğinizde hemen hemen şey yapıyorlar yani. Güzel karşılıyorlar size. Seviyorum ya. Oşu çok sevdim. Hem yemekler çok güzel, uygun fiyatlı, hem insanlar çok yardımsever. O yüzden burayı epey sevdim. Şimdi Cayma Pazarı'nın girişine geldik. Burada Kırgızistan'ın geleneksel kıyafetlerini görebilirsiniz. İnsanların genel olarak günlük hayatta da sıkça kullandığı kıyafetler. Burada hem toptan hem perakende satışlar var. Şeye göre değişiyor yani. Bütçeye göre. Selamünaleyküm. Bakalım şimdi. Genelde burası daha çok kıyafet. Diğer taraf daha çok yemek üzerineydi. Burası da daha çok kıyafet üzerine. İşte burada kalpaklar var, geleneksel kalpaklar. Selamünaleyküm. Kança son? bir yarım. Bir canım. 1500. 1500. 1200 baba. 1200. Koy mu bu? Jün. Koy jünü. Bunlar koyun yününden yapılan kalpaklar. Kırgızistan'da geleneksel olarak insanların giydiği kalpaklardan. Bunlar ne kadar? 500 son. Bakın böyle içi polar olan hırkalar var. Bunlar da burada çok sık giyiliyor. Hava soğuk. O yüzden insanlar sıkça giyiyor. Rahmat. Şimdi bu kalpakların olayı genelde işte insanlar şeyden dolayı takıyorlar bu kalpakları. Hem aslında statü göstergesi hem kültürel bir gösterge. Kırgızistan kültürünü yansıtan şeylerden bir tanesi. Yaşa göre değişiyor taktıkları işte kalpakların uzunluğu. Yaşa göre değişiyor. Genelde daha yaşlı olanlar daha uzun olanlarını takıyorlar. Gençler biraz daha kısa olanlarını takıyorlar. İşte mevsime göre taktıkları şeyler yine değişiyor. Bakın burada çeşitli bir sürü farklı hırkalar bulunmakta. İnsanlar genelde bunları giyiyorlar burada. Burada böyle şeyler satılıyor, barlar satılıyor. Selamünaleyküm. Kança som 20'ye 25. 20'ye 25. Bakın böyle barlar satılıyor açıkta. Bu çekirdekli, bu fıstıklı, susamlı. Farklı farklı barlar. Bu pazar bayağı kalabalık. Bayağı kalabalık burası. Ben böyle eski kıyafetleri falan seviyorum da. Yani eski kıyafetleri seviyorum diye şey diyor ben dalga geçiyor. Ya burada birçok şey bulabiliyorsunuz. Böyle gap falan var da tabii çakma bunlar. İmitasyon. Her şeyi bulabilirsiniz kıyafet olarak veya işte ne bileyim oyuncak falan. Pazarda gerçekten her şey var. Ayakkabısından tutun. Yazlık, kışlık bulabileceğiniz her şey bulunuyor.
Hakan abim burada ayağı parçalıyor hemen. Var öyle sal koyasın. Dayı. Buradan alıyorlar direkt. Burada çok satılıyor ya bunlar. Demek ki kullanılıyor yani günlük hayatta. Pazarda gezmeye devam ediyoruz. Bir tane de şeye ihtiyacım vardı benim. Şu diş fırçası kapları var ya. Onu bayağıdır kullanıyordum. Ben artık içi kir olmuştu. Temizlenmiyor falan. Yeni bir tane şey aldım. Kaplı işte içinde diş fırçası olarak satılınca kapsız fiyatıyla aynı fiyattı. Dedim bir tane fırça alalım bari. Fırçalı aldım o yüzden. 100 son. Kilosu. Ha. Türk. Ha, sen Özbekistan. Sen? Türk. Kırgızistan. Kırgızistan. Andijan. Ha, Andijan. Andijan. Türk. Ben Türk'üm. Bu Japon. Who is Russian? Özbekistan. Selamünaleyküm. Adın ne abi? Ümitcan. Ümitcan. Bahadır. Firuzan o. Atcan. Hatice. Atcan. Hatice. 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 Hatice ama. After today you are Hatice. Yok. Hatice de kal. Hatice. 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 Firuze or Hatice? Which one do you like more? Firuze or Hatice? Firuze or Hatice? I told him Atcan. Ümitcan. Ümitcan. Yusuf Ümitcan. Yusuf Ümitcan. Shavkat Mirziyoyev oğlu. Rahmat. Rahmat abi. Sizchi kim oğlum? Bahadır. Türkiye. Prezident kim? Recep Tayyip Erdoğan. Aşın oğlu. He. Sizchi? Onlarda prezident yok. Yok mu? Yok. Japonya'da cumhurbaşkanı yok. Yok. Ne etken? Özümüzge özümüzge büyük. Ya. Kolajen. Selamünaleyküm abi. Kança son bu? 50 su. 50 son. Bakın böyle nohut satıyor abim. Direkt 50 son. Bunda kaç kança? 50. 50. Lagman. Bir lagman için. Nabat şekerleri var. Burada ballar var. Aynı şeyleri göstermeme gerek yok yani. Benzer şeyler. Burası genelde kıyafet pazarı fakat ufak bir kısmı şey için, yani baharat veya diğer ürünler için ayrılmış. Bakın böyle camlara şey asmışlar. Numara, telefon vesaire. Buradan iş bakıyorlar anladığım kadarıyla. Gördüğüm en ilginç ilan ise şu. Bakın Translate'den çevirdim. Bekar bir kadının arkadaşı olmak için insan arıyorlarmış. Evli olsa bile diyor. Evet. Ne bilmiyorsunuz? Mısır mı? Mısır mı? Mısır bunu Mekke yukarı var ki Mekke yukarı. Ha, Mekke. bilmiyorum. Popcorn bilersiniz. Popcorn. Popcorn. Ha, popcorn. Ha, biliyorum. Mısır. Patlamış mısır. Ha, ha. Ondan mı bu? Şundan. Ha, onu Bu gördüm. kız kayerden? Bu Japon. Oo, Japon. Özbek. Özbek mi? Özbek. Ha, selamünaleyküm. Adınız nedir? Beni adım Bayke. Öktemcan. Öktemcan. Ha. Ha, rahmat. Böyle bir şey gördüm de yol düzenine. Bunlar yep Dedim, göreyim. sorayım bir dedim neymiş. Ayıbı yok. Bunu pulu kereğimez kança yesiz boladı. Rahmat. Yiyin bu kızga aytin. Bir tane alayım mı? Bir tane. Bökmez 3 tane 4 tane alayım. Kızga aytin. Bana try. Beni berse yesin. Al bir tane. You can take one. Ben de Türkçe konuşuyorum onunla. Japonya. Şekerli patlamış mısır gibi bir şey ama tam böyle patlamış mısır gibi de değil ya. Tatlı ama. Aa, Saysamba bu ne? Saysamba şehri mi? Saitama şehri. Şehri ha. Aha. Japonya'nın ha. Japonya'da. Bu yerde turist olup geldi mi? Turist, seyahatçi. Ne işte adam geldi? Oşa 3 gün önce. 3 gün. Önce beri. Ne kaya varadı ki? Özbekistan'a varamam. Aa, Özbekistan var. Ha. Özbekistan yaşa ha. Yaşlı. Ha, var.
Bu yer ham yaxshi. Burası Oş'ta yaxşı. O'sha ham yaxshi. Havosi ham yaxshi. Ovqatlari yaxshi. Yaxşı. Yemekleri yaxşı. Yemeklari yaxshi. Adamları yaxşı. Odamlari yaxshi inshaalloh, yaxshi. Yomon yo'q. Rahmet. Mayli, siz aytingiz nimadir? Turkiyaga albatta salom. İstanbulga salom. Aleykümselam. Bunu gördüm de şöyle göstereyim içine. Bakın. Bunun adını unuttum ben. Anneme falan annem kullanıyordu bunu. İlaç amaçlı. Jok rahmat. Ha, rahmat. Tamam. Rahmat. Bunun jok. 4-5 tanesi 100 som ediyormuş. 5 tane. 100 som. Fiyatları Türkiye'de nasıldı hatırlamıyorum da ben. Bayağı eskiden almıştım. Pamir. I saw because of my mother, but I don't remember the price in Turkey. Bunun fiyatını biliyorsanız belki karşılaştırmak için şey yapabilirsiniz. 4-5 tanesi yani burada. $1. Bakın burada Türklere falan da denk geliyorum. Daha çok burada şeyler yaşıyor. Ağızka Türkleri de yaşıyor. Böyle bazen denk geliyorum. Bir şey sorduğumda cevap veriyorlar. Zaten yüzler falan çok benziyor yani. Ama genelde video çekilmesini istemedikleri için gösteremiyorum onlara. Ama burada yaşıyorlar. Onu da bilmenizi isterim. Şimdi çarşı pazarları biraz bitirdik artık. Süleyman Dağı'na doğru yola çıktık. Hava da düzeldi. Şu an güneş var. Dedik güneş varken çıkalım. Hem manzarayı daha güzel seyredebiliriz. Bakın yaya geçidinden geçerken bekliyorlar. Bazen sinirli olabiliyorlar tabii ama genelde bir sıkıntı olmadan geçiyorsunuz. Bakalım. Şimdi tırmanırken güzel manzaralarda durup gösteririm ama yürürken, tırmanırken çok çekim yapmayı sevmiyorum. Şimdi girişe geldik. Giriş 70 som. $1'dan biraz düşük. Böyle merdivenlerden şimdi tepeye tırmanacağız. Bakın. Şöyle aşağıdan bir kere göstereyim size. Şu karşıda bayrağın bulunduğu tepeye tırmanacağız. Tepeye çıktığımızda buranın önemi ve niye geldiğimiz hakkında bilgi vereceğim size. Yol üzerinde çıkarken şöyle bir şey gördük. Baktık ne bu diye. Bademmiş. Kırdık kabuğunu yedik bir tanesini. Badem çıktı içinden. Var yere düşmüş olanlar da bayağı iş istiyor. You can take this ones. Badem ya, bildiğimiz badem yani. Evet, Süleyman Dağı'na ulaştık arkadaşlar. Bakın burası mezarlıkmış. Şu önümde gördüğünüz kocaman alan var ya, burası mezarlıkmış. Şu önümde gördüğünüz koca toprak alan. Belki ışıklar biraz patlıyor olabilir. Görünce şaşırdım ya, çok garip geldi. Şimdi burası Babür'ün evi diyor. 15 ve 16. yüzyıllarda Babür'ün evi diyor. İçeride bir şeyler var. İbadethane şeklinde. Şöyle gösterebilirim. Şimdi buranın önemi, burası öncelikle şey söyleyeyim, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmiş bir yer. Bunun dışında işte Süleyman Peygamber'in zamanında buraya gelip burada ibadet, dua ettiği ve sonrasında işte bu tepede uyuyakaldığı söyleniyor. Bu yüzden de buradaki yerel halk tarafından kutsal kabul edilen yerlerden bir tanesi burası, Süleyman Tepesi. Önemi var yani. Hatta buraya birçok insan kutsal olmasından dolayı şifa bulmak amaçlı vesaire gelenler de var. Böyle hani bizde batıl inançlar batıl inançlar sevilir ya bizde. Burası içinde üretilen bazı şeyler var. İşte kayalara dokunuyorlar, kayalarda yatıyorlar. Bir şekilde şifa bulacaklarını düşünen insanlar var yani. Bu yüzden yerel halk tarafından oldukça önemli bir tepe burası. Hatta buraya gelen bazı insanların işte yarı hacı olarak kabul edildiği de söyleniyor. Böyle bir olayı var yani buranın. Biz de Oş'a gelmişken burayı ziyaret etmeden geçmek istemedik. Önemli noktalardan bir tanesi Oş'ta ziyaret edilmesi gereken. Böyle panoramik bir tepe aynı zamanda burası. Buradan Oş'u görebilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Arkadaşlar fotoğraf çekiyor. Şöyle Oş şehrini buradan yukarıdan görebilirsiniz. Buradan bakınca gayet
büyük gözüküyor. Şehir büyük de yani. Yaklaşık Oş'un nüfusu bildiğim kadarıyla 300 bin. Bakın bu tarafı da göstereyim. Ya bakınca çok güzel bir manzarası yok açıkçası da farklı noktaları falan da var. Biraz belki yürürüz şimdi arkaya doğru. Orada değişik şeyler görürsem onları da gösteririm size. Bakın böyle arkada tepede var da buradan kayalar gidiyor sadece. Yukarıya çıkmak yasak mı zaten? Şu arkadaşlar yasak olduğu halde çıkmışlar. Neyse burada artık daha fazla böyle anlatacak veya gösterecek bir şeyim yok açıkçası. Babür'ün evi dedik de bu Babür tabii Babür Şah buradan işte Hindistan'a kadar gidiyor. O ayrı bir konu. Şimdi büyük tarih şeylerine girmeye gerekiyor geç. Ve göstermek istedim hazır buraya gelmişken de. Şimdi biz tekrar şehre döneceğiz. Akşam yemeğine şaşlık yemek istiyoruz. Buradan artık Oş'tan ayrılmadan önce son gecemiz bugün. Buradan yakında farklı bir köye gitmek istiyoruz yarın. Onu bir sonraki videoda göreceksiniz muhtemelen. Bir aksilik olmazsa eğer. Öyle akşam artık şaşlıkla kapatırız. Zahmet. It's chicken wings. Bir tane böyle restorana geldik arkadaşlar. Yerel insanların yemek yediği yol üzerinde. Şöyle bir kanat, porsiyon. 5 tane kanat var ve soğan. 44 lira. Kanat porsiyon 44 lira. Aspoz. Harika. Burada genelde restoranlarda ekmek için de para ödüyorsunuz. Ben yarım söyledim mesela. Yarım ekmek 15 son. O da ne kadar yapıyor yazarım işte. Çay için de ödüyorsunuz ama demlikte geliyor. Bir de pahalı değil yani. Bakın burada doğum günü varmış. Doğum günü kutluyorlar. Happy birthday. Jackson olsun. Ecelerle. Kutlu olsun. Evet, geziyi bitirdik. Şimdi hostele geri döndüm ben. Hazır gelmişken size hostelimi de göstereyim kaldım. Böyle girişten sonra dolapların olduğu bir yer var. Şöyle ana bir bölme. Oturma alanı. Odayı da göstereceğim birazdan. Tuvaletleri göstereyim. Bu hostel benim şu ana kadar kaldığım yerlerde en iyi hostellerden bir tanesi. Kırgızistan'daki belki de en iyi hostel. Tuvaletler, duşlar, gayet modern, temiz ve güzel bir hostel. Bu hostelin tek sıkıntısı sadece yemek pişirmek için alanınız yok burada. Sadece işte mikrodalga falan var. Adı Ocean Hostel bunun. Gelip de kalmak isterseniz. Ama Oş'ta genelde uygun fiyatı dışarıda yiyebildiğiniz için yani bilmiyorum belki kahvaltıyı burada yaparsınız sadece. Onun dışında dışarıda yeseniz ucuza gelir. Bir de odayı göstereyim kaldı. Odada böyle 12 kişilik oda. Ama 12 kişi olduğunuzu hissetmiyorsunuz açıkçası. Herkesin gayet yeterli alanı bulunmakta. İşte yatakta olmazsa olmaz. Biraz dağınık kusura bakmayın. Böyle ışık var. Işığın yanında priz var. Askılar var. İşte şuraya çanta koyma yerleri var. Çok her şey düşünülmüş yani hostelde öyle söyleyebilirim. O bakımdan çok iyi. Sevdim burayı. Fiyatı da $6,5. Gelirseniz aklınıza bulunsun.